Arkadaşlar merhaba. Şimdi size kısa bir video göstereceğim. Kısa bir ayar göstereceğim daha doğrusu. Videomuz da o yüzden kısa olacak. Şimdi sound teste giriyoruz arkadaşlar. Buradaki ilk bar ses barı. İkinci bar bas barı. Yani müzik dinlerken mesela bastan sorumlu olan bar. Şu da volüm. Ben onu sıfırda tutuyorum. Çünkü zaten şu tuşlar olsun. Aynı şekilde şuradaki tuşlar olsun. Ses açıp kapamaya zaten yarıyor. Bunu ben sıfıra alıyorum. Yani sesi açıp kapamayı sadece arabanın üzerindeki vol artı vol eksi tuşlarından yapıyorum. Bası da kendimi ayarladım, ona getirdim. Şimdi arkadaşlar önemli olan yere geliyoruz. Burada şimdi ön park sensörü ve arka park sensörü ayarlarını yaparken şuradaki small'a kesinlikle basmalıyız. İkinci satırda da yani small'un hemen altındaki small'a bastıktan sonra burada click yazıyor. Bunlarla şu an işimiz yok. Şurada 2 ile başlayan, 2 kHz ile başlayan 3 tane sensör var. Bunlar ön park sensöründen sorumlu olan sensörler. Burada 750 ile başlayanlar da arka park sensöründen sorumlu. Tabii niye 3 tane? Yani bu uzak, orta, yakın, uzak, orta, yakın şeklinde. Yani mesela duvar mesafesine ya da diğer araca mesafemiz diyelim ki 1,5 metreden ötmeye başlıyor. İlk sensör devreye giriyor. Yaklaştıkça mesela 1 metre mesafemiz kaldı. Diğer sensör devreye giriyor. Mesela iyice yaklaştık 20-30 santimetrelik çok böyle kısa mesafede diğer sensör devreye giriyor. Yani o 3 tane olmasının sebebi yani kısa, orta, uzun frekanslar. Ama sadece şunu bilin, ikiler önden sorumlu, 750'li yazanlar da başında 750 yazanlar da arka park sensöründen sorumlu. Şimdi ikileri arkadaşlar ben default ayarı olarak 30'du. Onları 34'e aldım. Arka park sensörleri 750'lerde mesela 18'di. Onları 20'ye aldım. Dileyen 22'ye alır. Yani burada ayarlama şöyle oluyor arkadaşlar. Buna bastıktan sonra misal bunu 34'e ayarlayacağız ya. Mesela bunu bu şekilde getireceksiniz diyelim 34'e. Sonra sırayla buna basacaksınız. Yine 34'e getireceksiniz. Sırayla basıp 34'e getireceksiniz. Şimdi ön park sensörleriyle işimiz bitti. Şimdi arka park sensörlerine geçtik. Burada da default ayarı 18 ya. İster 20'ye ister 22'ye getirin. Sonra tekrar basın tekrar ya da işte yine 20 ya da 22'ye getirin. Yine tekrar basın ya 20-22'ye getirin. Böylece arka park sensörlerini de aynı bip sesini ayarlamış oluyoruz. Yani aynı derecedeki ayara. Bu işler bittikten sonra arkadaşlar back tuşuna basın. Şurada çevrim dışı ayarlar var. Offline configuration. Burada restart yapmadan sound test yaptığımız ayarlar arkadaşlar kaydolmuyor. Bilginiz olsun. Buradaki restart tuşuna kesinlikle basın. Kapanıp açılsın. Sonra bunu bir garajınızda ya da bir araca yakın mesafede yaklaşırken bunu deneyebilirsiniz. Yani ben şu an kendime yaptığım ayarlar bu şekilde. Önler 34, arka park sensörleri de 20 civarında. Ya beni rahatsız etmiyor ama rahatsız eder diyen varsa dediğim gibi şu sound testte şu barı ne kadar yukarı doğru çekerseniz arkadaşlar ses kısılıyor. Aşağı doğru indirirseniz de ses artıyor. Yani o yüzden kendi ayarınızı bulabilirsiniz. Sizin sadece bilmeniz gereken şu ilk üçü, şuradaki üçü ön, şu son üçte arka park sensöründen sorumlu sensörler. Klak ve kliklerle ilgili de daha sonra size bir video çekeceğim Allah nasip ederse. Burada klak tuşu genelde şu dörtlerin, ondan sonra hani sağ sinyal, son sinyal sesleri var ya, sağa dönerken ya da sağa dönerken ya da sola dönerken bu sinyalizasyon seslerimiz şunlardan sorumlu. İşte bunun mesela sesini ben kıstım. Arkadaşlar o da şuradaki small'a bastıktan sonra click tuşuna basıp şuradaki sesi gene arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yine back tuşundan restart yapacaksınız yine çevrim dışı ayarlarına gidip. Yani şu an kafanızı karıştırmış olmayayım. Sadece ön bilgi olarak vereyim. Yani buradaki click tuşu gördüğünüz gibi sinyalizasyon ve şuradaki dörtlerin sesi arkadaşlar. Bak şu ses gayet rahatsız etmeyecek boyutta. Ben ayarladım. Hani kendiniz de buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum.